Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda biliyorsunuz videolarda paylaşıyorum. Bu F1 vites kollarını ben Renault Talisman aracıma monte ettim. İlk montajımda role ile montajı tamamladım. Ne yapıyordum? Bunu D'ye alıp manuele aldığımda şu şekilde buradan vitesi değiştirebiliyordum. Şu anda M1'de mesela. Tabii küçülmüyor ama buna bastığımda 2'ye geçecek. Daha sonra Hollanda'dan yine Renault sahibi bir ürün geliştirici bana ulaştı ve EDC vites kutusu için, aynı şey Xtronic vites için de geçerli, onda da çalışıyor diye biliyorum. EDC vites kutusu için bir ürün geliştirdiğini söyledi. Benim videomu izlemiş kanalımda ve o ürünü benimle paylaşmak istediğini, benim test etmemi istediğini söyledi. Daha sonra bu ürünü test etmem için bana yolladı. Ben vergi vesaire tabii ki bütün ödemelerini yaptım ve şu anda onun montajını da yaptım. Bu ürün ne fark yaratıyor? Vites kolunu manuele almadan direkt vites kollarından aynı şu anda Clio 5'te ve çoğu araçta olduğu gibi vites kollarına dokunduğunuz anda, artıya dokunduğunuz anda vites artıyor. Eksiye dokunduğunuz anda vites azalacak şekilde kumanda ediyor. Yani bu cihaz ona yarıyor. Montajının nasıl yapıldığını detaylı videosunu kanalımda ileride paylaşacağım. Ancak bu videoda bu ürünün çalışmasını ve tanıtımını yapacağım. Bundan sonraki videoda kutu açılışını da göreceksiniz. Kutu açılışında da biraz detay vereceğim size ve kutu açılışında montaj talimatını, kullanım talimatını da görebileceksiniz. Daha önce nasıl kullanıyordum ben bunu? Biraz önce gösterdiğim gibi D'ye alıp manuele aldığımda buradan vites kollarına artı ve eksiye bastığımda, bakın mesela şu anda artıya kumanda ediyorum, M2. Buradan eksiye kumanda ediyorum, M1. Ancak öyle çalışıyordu ve tekrar D'ye aldığımda D'ye geçiyordu. Bakın burada olduğu gibi, yani sadece manuel pozisyonu aldığımda kullanabiliyordum. Ancak bu cihaz sayesinde manuel pozisyonu almadan da kullanabiliyorum. Yani anlık olarak buradan eksiye bastığımda mesela o anda otomatik viteste hangisindeyse bir düşük vitese alıyor ve devir yükselerek hani güçten kazanabiliyorum. Daha doğrusu daha fazla güç uygulayabiliyorum. Hani araba geçerken özellikle, veya artıya bastığımda da bir sonraki bir üst vitese geçiyorum. O şekilde çalışıyor bu cihaz sayesinde. Mesela eksiye bastığımda veya artıya bastığımda 10 saniye sonra otomatik olarak tekrar D'ye geçiyor. Ama sürekli manuel modda kalmak istiyorsam ve bunu kullanmak istemiyorsam iki kolu birden çekiyorum ve iki kolu çektiğimde sürekli manuele geçiyor ve yine kolları kullanarak D'ye geçmek istiyorsam, sürekli D'ye geçmek istiyorsam bu sefer de iki kolu birden çekiyorum ve 5 saniye süreyle tuttuğumda bu sürekli D'ye geçmiş oluyor. Yine bu fonksiyonunu kaybetti mi? Hayır, bu da fonksiyonunu kaybetmedi. Biraz sonra uygulamalı olarak size nasıl çalıştığını göstereceğim. Evet, şimdi yol sürüş testini, daha doğrusu kullanımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi vites D'de ve burada da D'de. Şimdi bunu eskisinde M'ye almam gerekiyordu F1 vites kollarını kullanmak için. Ama burada almam gerekmiyor. Bakın direkt eksiye bastığım zaman EDC Shifter Box çalışıyor. Önce M'ye alıp şu anda kaçta olduğunu görelim vitesi. Evet. Bakın M6'da şu anda. M6'da tekrar D'ye alıyorum. D'de. Şimdi eksi koluna bastığımda 5'e düştü. Bir daha bastım, 4'e düştü. Gördüğünüz gibi bu şekilde değişiyor. 10 saniye sonra tekrar otomatiğe geçecek. 10 saniye sonra D'ye geçti. Aynı şey bu taraf için de geçerli. Şimdi bunu da aynı şekilde göstereyim size. Bakın. Artıya basıyorum. Şimdi manuele aldığımda kaçta ona bakıyorum. M5'te. Tekrar D'ye aldım. Buna bastığımda 6 olacak. Evet, 6 oldu. Gördüğünüz gibi. Ve 10 saniye sonra otomatik olarak D'ye geçecek. D'ye geçti. Şimdi sürekli manuele geçmek için iki kolu birden ne yapıyorum? Çekiyorum. Evet, sürekli manuele geçti. Artık 10 saniye sonra D'ye geçmeyecek. Ben ne yapacağım?
eksiye bastığımda bakın 5'e geçti. Artıya bastığımda 6. Tekrar eksiye basıyorum. Manuel 5. Manuel 4'teyim şu anda. Eksiye bastıkça manuel viteslere geçiyorum. Şimdi 3'e geçeyim mesela. Manuel 3'teyim. Ve sürekli manueldeyim şu anda. Yani yüksek devir ihtiyacım varsa böyle eksiye basarak geçiyorum. Artıya bastığımda da daha alçak devirde, daha düşük devirde ve daha ekonomik olarak arabayı kullanabiliyorum. Yani bu hala bakın D pozisyonunda ama M'ye geçmiş. Şöyle yapayım. Şimdi de M'de. Şimdi de M'de ama vites kolu D'de olduğu halde sürekli manuele geçtiğimde ben burası sanki bunu mekanik olarak buraya kaydırmışım gibi M'de kalıyor. Bakın şimdi bu pozisyonda hiç değiştirmeden ben sürekli D'ye geçireceğim. Sürekli D'ye nasıl geçiyorum? Sürekli D'ye ise iki kolu birden kendime 5 saniye süreyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi sürekli D'de. Bu kolu oynatmadığım halde D'de kaldı. Yani sistemin çalışması bu şekilde. Gayet faydalı. Yani bu F1 vites kolu, daha doğrusu direksiyondan vites kolu olan araçlarda olması gerektiği gibi çalışıyor. Anlık vites değişimi gerektiğinde böyle bir tane kola şu şekilde bastığınızda hemen bir alt vitese veya bir üst vitese direkt geçebiliyorsunuz. Ve bir süre sonra da bu otomatik olarak D'ye tekrar geçiyor. Bakın D'ye geçti. D'ye geçmesini istiyorsanız sürekli manuele geçiyorsunuz. Bunun için de iki kolu birden kendinize kısa süreyle bir kez çekiyorsunuz. Çektiğinizde sürekli manuele hemen geçiyor. Bakın şu anda D'de. Bu 10 saniye sonra M'den D'ye geçmeyi ayarlayabiliyorsunuz tabi. Onun için de cihazın üzerinde bir tane switch var. Zaman switch'i. Eksi veya artı yaptıkça, bunu tabi dijital olarak kutunun üzerinde göremiyorsunuz ama eksi veya artıya bastıkça bu değişebiliyor. Devir lazım. Manuel 3, manuel 2, manuel 3 düzeltiyorum. Devir yüksek olduğu için 2'ye düşmedi. Bakın manuelde. Buna bastığımızda 4'e geçiyor. Ve bu 10 saniye süreyle. Bunu 20'de yapabiliriz dediğim gibi. Bakın M'de şimdi otomatik D'ye geçecek 10 saniye sonra. Bakın D'ye geçti. Ben bunu oynatmadan. Ancak böyle çekersem M'ye geçiyor. Peki bu çalışıyor mu? Evet. Mesela şu anda M2'de çektim. M3 oldu. Yani bu da çalışıyor. Vites kolundan da değiştirebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.